Çanta videomuzun ikinci bölümünden tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 22. sırayı kapatacağım. Son sırayı kapatırken bir zincir çekiyorum. İlk başlangıçtaki 3. zincire batıp bir ilmek alıyorum. Kaydırma yaparak kapatıyorum son sırayı. Bu şekilde. Daha sonra ilmeği biraz uzatıyorum. İlk sırayı örmeye 9 trabzan 3 kafes örerek başlamıştık. Son sırayı da yine 9 trabzan 3 kafes örerek tamamladık. Toplam 22 sıra ördüm. Şimdi bu dilimlerin kenarına kaydırmalar yapacağız. Bütün etrafını çerçeveleyeceğiz. İpi kesmeyeceğim. Buradan devam edeceğim. Aşağı geldikten sonra tekrar buradaki dilimlerin kenarından yukarı çıkıp dönüşümlü devam edeceğiz. Burada ilmeklerin sıkı olmaması için daha büyük numaralı bir tığ kullanacağım. Elinizde böyle büyük numaralı bir tığınız yoksa ilmekleri alırken dikkat edin. Kasmasın, toplamasın. İpi alttan yürüteceğim. İlmeğe tığımı geçiriyorum. Buradaki birinci trabzanların arasından geçerek kaydırmalar yapmaya başlıyorum. Tığ batırıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Alttaki sıranın trabzanlarının arasından batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde bu sırayı takip ederek aşağı kadar iniyorum. İlmeklerin genişliği bu şekilde. Çok gevşek de olmasın, çok da kasmasın. Örerken ayarlamaya çalışın. Trabzanları tamamladım. Devamında kafesleri takip ediyorum. Buradan devam edeceğim. Sıranın altına doğru ilerliyorum. İlmek boyunu ayarlarken şöyle tam orta noktaya gelecek şekilde ayarlarsanız denk gelecektir. Son alt sıradaki bu iki trabzanın arasından batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Şimdi bu tarafa doğru devam edeceğim. Devam etmeden önce hemen bu trabzanların altına, tabana batıp tutturacağım. Şöyle olmaması için daha ince uçlu bir tığ alıyorum rahat batırabilmek için. Buraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Burayı bağlamış oldum. Tekrar diğer tığa geçiyorum. Buradan trabzanların arasından devam ediyorum. İlk sıranın trabzanlarına buraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Kaydırma yapıyorum. Sırayla devam ediyorum. Trabzanların arasından çıktıktan sonra çaprazdaki kafesi takip ederek buraya geleceğim. Bu dilimin buradaki ilk iki trabzanın arasına batıyorum.
kaydırma yapıyorum. Yukarı kadar çıkalım. Trabzanların bitiminde hemen bu 3 trabzandan sonraki çapraz kafese batıyorum. Bu iki trabzanın arasına batıp sıranın üst bölümüne geliyorum. Alt bölümde yapmış olduğum gibi yine buraya tutturuyorum. Üst ilmeklere batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Kaydırma yapıyorum. Burayı sabitlemiş oldum. Şöyle buradan başladık. Aşağı indik. Buradan tekrar bu sırayı takip edip yukarı çıktık. Şimdi buradan yine aşağı doğru ineceğiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece bu tarafa geçtiğimizde ilmek yürütmemiz gerekecek. O bölüme gelince tekrar birlikte olacağız. Şimdi devam edelim. Aynı şekilde buradan batıyorum. Son batmış olduğum araya batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Kaydırma yapıyorum. Dönüş yaptım. Yine trabzanların arasına batıyorum. Son iki trabzanın arasına devam ediyorum. Kaydırma sıralarının bir bölümünü tamamladım. Şimdi bu tarafa geçip aynı şekilde devam edeceğiz. İpi kesmeyeceğim. Bu sıranın üzerinde kaydırarak buraya kadar yürüteceğim. Daha ince uçlu bir tığ alıyorum. Her zincire batarak kaydırma yapıyorum. İlk trabzana kadar geldim. Şimdi buradan başlayacağım. Kaydırma yaparak aşağı doğru devam edeceğim. Aynı şekilde sırayı takip ederek devam edeceğim. Asıl tığıma geçiş yapıyorum. Birinci ve ikinci trabzan arasına batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Üçlü trabzanlardan sonra bu sıra buradan ilerlerken biz bu tarafa doğru gideceğiz. Buradaki kaydırma ilmeğinin üzerinden atlayıp buraya batıyorum. Devam ediyorum. Kaydırma örmeyi tamamladım. İlk başladığımda buradan başlamıştım ve zikzak şeklinde örerek tekrar buraya gelmiştim. Kaydırarak buradan yine kalan tarafları yapmıştım. Ve aynı yerde sırayı tamamladım. Şimdi üst bölüme sık iğne öreceğiz. 5 numara tığımı aldım. Üstteki ilmeğe batıyorum. Bir kaydırma daha yaptım. Bir zincir çekiyorum. Sırayla bir boşluğa bir trabzanın tepesine batarak sık iğne örmeye başlıyorum. İlk olarak boşluğa battım, bir sık iğne ördüm. Daha sonra bu trabzanın tepesine batıyorum. Bir sık iğne, bir boşluğa, tekrar trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde başladığım yere kadar sık iğne örmeyi sürdürüyorum.
Sıra sonuna geldim. Şöyle ilmeği uzatıyorum. Zincir ile birinci sık iğne arasına batıyorum arka taraftan. İlmeği geriye doğru çekiyorum. Daha sonra geriye çekmiş olduğum ilmeğin altından batıyorum. İlmeği de tekrar tığa geçirip sıkıştırıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. İki ucu birleştirdim. Şimdi geriye doğru sık iğne örerek kenar bordürü öreceğiz. İlmeği uzatıyorum. İlk boşluğa batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki iki ilmeği örüyorum. Tekrar sıradaki boşluğa batıp bir ilmek alıyorum. İki ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıra başına kadar devam ediyorum. Son ilmeğe batıyorum. Son sık iğneyi örüyorum. Daha sonra ilmeği uzatıyorum. Tığımla arka taraftan ilk başlarken batmış olduğum ilmeğe batıyorum. İlmeği ön taraftan geriye doğru çekiyorum şu şekilde. Daha sonra bir zincir örerek sıkıştırıyorum. Kapatmış oldum. İpi kesiyorum. Sıkıştırıyorum. İpi bir iğneye geçirip arka tarafta gizleyeceğim. İlmekler arasından geçiriyorum. Fazlalık ipi kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi çantayı ters tarafından ütüleyeceğim dikkatli bir şekilde. Çanta saplarını takmaya başlayabiliriz. Çanta sapı örmeye zincir çekerek başlıyorum. Enine bir çanta sapı olacak. Siz öreceğiniz uzunlukta zinciri ayarlamanız gerekiyor. Bence zinciri fazla çekin. Daha sonra fazla gelirse alttan keserek boyunu ayarlayabilirsiniz. Çünkü üzerine sık iğne ördüğünüzde boyutu değişecektir. O yüzden istediğim uzunluktan biraz fazla zincir çekeceğim. Zinciri ördüm. 1 metre çanta sapı için 1 metre 15 santimetre kadar zincir çektim. Fazla gelirse alt bölümden keserek zinciri alacağım. Şimdi örmeye başlıyorum. Bu bölümü sık iğne de örebilirsiniz ama benim rafya ipim yumuşak olduğu için ve daha küçük bir tığ numarası kullandığımdan dolayı ikili trabzan öreceğim. Sizin ipiniz kalın ve tığınız da daha büyük numara ise bu örmüş olduğum trabzan yerine sık iğne örersiniz. Sık iğne örecekseniz bir zincir atlayıp ikinci zincirden başlamanız gerekiyor. Ben trabzan öreceğim için 2 zincir atlayıp 3. zincire batacağım. Tığın başını doluyorum. 3. zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve ikişer ikişer kapatıyorum. İkili trabzan ördüm. Tekrar tığın başını doluyorum. Hemen yanındaki zincire batıp bir trabzan daha örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde trabzan örmeyi sürdürüyorum. Tam 1 metre trabzan ördüm. Çekmiş olduğum zincirden de bu kadar arttı. Şimdi bu zinciri nasıl yok edeceğimizi de göstermek istiyorum. Şöyle uç kısmından kesiyorum. Daha sonra bir iğne yardımıyla ilmeklerin içinden şöyle çıkartıyorum. İpin ucundan çektiğimiz takdirde burası kapanacaktır. O yüzden içinden
ilmeği çıkartıyorum. En son zinciri de şöyle çektiğim zaman buradaki zincir yok oldu, gördüğünüz gibi. Fazla zincir çekmekten korkmamak gerekiyor. Eğer zincir yetmeseydi bu kadar örmüş olduğumuz bölümü sökmek zorunda kalacaktık. Şimdi üst sıraya geçiyorum. Bir zincir çektim, bir boşluk atlıyorum, ilmeğimi uzatıyorum şöyle. İkinci boşluğa batıp bir ilmek alıyorum, sık iğne örüyorum. Tekrar ilmeği uzatıyorum, bir boşluk atlayıp ikinciye batıyorum, sık iğne örüyorum. Bir boşluk atlayıp ikinciye batıyorum. Her seferinde ilmeğin boyunu uzatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Çanta sapının ucuna kadar ördüm. Dönüşte de aynı şekilde bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Devam ediyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Aynı şekilde diğer uca kadar örmeyi sürdürüyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Uç kısma kadar ördüm. Dönüş yaparken ilk zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir de bu trabzanın ortasına batıyorum. Bir sık iğne ördüm. Daha sonra buradaki ilk çekmiş olduğum zincirin altından arka taraftan tığ geçiriyorum. İlmeği önden arkaya doğru çekiyorum. Şu şekilde kapanmış oldu. Daha sonra ilmeği sıkıştırıyorum. Tığı ipin ön tarafından alarak bir ilmek alıp zincir çekiyorum ve fazlalık ipi keseceğim. Dikmek için bir miktar ip ayırıyorum ve kesiyorum. Bu ipi de ilmeğin içinden geçirip sabitliyorum. Bu şekilde. Buradaki fazlalık ipi de ilmekler arasından yürüterek temizliyorum. Çanta sapını ördüm. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir çanta sapı oldu. Şimdi 32 santimetre kadar iki küçük sap daha öreceğim. Aynen buradaki gibi. Daha sonra sapları ters tarafından ütüleyeceğim. Montaj yaparken tekrar birlikte olacağız. Küçük çanta saplarını da ördüm. 70 zincir çektim ve 68 trabzan örerek başladım. Kenar bordürlerini tamamlayarak 32 santimetre uzunluğunda iki küçük çanta sapı ördüm. Birini de diktim. Tam şöyle ağız kısmını ortaladım. Bu bölümlere çanta sapını yerleştirip diktim. İkinciyi de tekrar birlikte dikeceğiz. Düz tarafı üstte olacak şekilde şöyle yerleştireceğim. 1, 2, 3 çıkıntı çantanın içinde kalacak. Böyle ayarlarsanız tam denk gelecektir. Yerleştirirken de çanta sapının şöyle biraz içe doğru çapraz olmasına dikkat ediyoruz. Üst bölümün düzgün durması için. Bu bölümde dikmek için ip ayırmıştım. Buraya da ipi sabitledim. Şimdi dikmeye başlıyorum. Bu bölüme dikeceğim için şöyle çeviriyorum.
1, 2, 3 çıkıntı içte kalacak şekilde şöyle yerleştirdim. Tam bu kutulara denk gelecek şekilde, bu tarafa geçmeyecek. Yerleştirdikten sonra alttan tutturuyorum. Üst tarafa kadar devam ediyorum. Bu üstteki ters örmüş olduğum sık iğnenin altından dikeceğim. Buradan üst tarafa çıkış yapıyorum. Tekrar dönüyorum. Bir sık iğne atlayıp devam ediyorum. Şimdi boşluklara batarak geri dönüş yapıyorum. Atlamış olduğum sık iğnelere dikiş yapıyorum. Şu şekilde. Bu tarafı da dikeceğim. İçeriden ipi geçiriyorum. Kenara geliyorum. Kenar bölümü de tutturuyorum. Daha sonra ipin ucuna düğüm atıyorum. İpi çanta ile sap arasına çekiyorum. Kesiyorum. Şu şekilde. Burada kalan ipe de iğneyi geçireceğim. Aynı şekilde 3 diş sonra şöyle buraya dikeceğim. Uzun sapı ise tam orta noktaları belirledikten sonra aynı şekilde 1, 2, 3 diş sonra şuraya dikeceğim. Aynen burada dikmiş olduğum gibi bu bölüme dikeceğim. Alt tarafında tutturacağım. Karşısına da diğer ucunu dikeceğim. Dikme işlemlerinden sonra tekrar birlikte olacağız. Çantanın işlemlerini tamamladım. Çanta sapını da diktim. İçeriden görüntüsü de bu şekilde. Gayet şık, kullanışlı, güzel bir günlük çanta oldu. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda, yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.